Crystal Lake'te yaşanan katliamın üzerinden 5 yıl geçmiştir. Kamp kapatılmış, olayların unutulmasına izin verilmiştir. Ya da herkes öyle sanmıştır. Ancak gölün derinliklerinde saklanan bir dehşet intikam almak için geri dönmüştür. Yeni bir grup kamp lideri yakındaki bir eğitim alanında toplanmıştır. Ne var ki onların bilmediği bir sır vardır. Annesinin intikamını almak için geri dönen, yüzünü saklayan gizemli bir katil. Jason Voorhees. Gecenin karanlığında biri tek tek avlanacak. Kanlı miras kaldığı yerden devam edecek. Ve 13. Cuma 2 efsanenin gerçek başlangıcı olacaktı. O halde film hakkında bilinmeyenlere geçmeden önce kanalın gelişmesinde benim de katkım olsun diyorsan, videolarımı da beğeniyorsan katıl butonundan ufak bir meblağ karşılığında abone olabilirsin. Ya da videonun altında bulunan süper teşekkürden de destek olabilirsin. O halde slasher ikonunun bu destansı yolculuğundaki ikinci durağımız olan bu bölüm hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Herkes Jason Voorhees'u hokey maskesiyle tanımaktadır, değil mi dostlarım? Ancak bu filmde Jason yüzünü saklamak için bir çuval bez kullanmaktadır. Bu görünüm 1976 yapımı Dehşet Kasabası filmindeki katilden esinlenerek oluşturulmuştur. Ancak işin ilginç tarafı bu tür bir maske daha sonra 2008'de çıkan Ziyaretçiler ve Ölümcül Deney 4 oyunundaki düşman tasarımlarında da ilham kaynağı olmuştur. Hokey maskesi ancak 13. Cuma 3. bölüm ile efsane haline gelmiştir. İlk filmden sağ çıkan Alice Hardy'nin bu filmde geri döneceğini biliyorduk. Ama çok kısa bir süreliğine. Açılış sahnesinde Jason tarafından öldürülmesi aslında Adrian King'in yaşadığı bir travmanın sonucuydu. Gerçek hayatta bir saplantılı hayranı tarafından rahatsız edilen oyuncu sadece küçük bir sahne için geri dönmeyi kabul etmişti. Bu sebepten dolayı onu sadece başlangıç sahnesinde görmekteyiz. MPAA yani Amerikan Film Derecelendirme Kurulu bu filmde birçok sahneyi sansürlemişti. Özellikle bir çiftin mızrakla öldürüldüğü sahne 1971 yılında çıkan Kanlı Körfez filmine gönderme yapan bir ölüm sahnesiydi ama daha şiddetliydi. Ancak sansür nedeniyle sahne daha çok kısaltıldı ve o şekilde filme eklendi. Bu bölümde Jason karakterini iki farklı kişi canlandırıyordu. Çoğu sahnede Warrington Gillette maskenin arkasındaydı ancak dublör Steve Dash aksiyon sahnelerinde Jason'ı oynamaktaydı. Özellikle koşu ve saldırı sahnelerinde Steve Dash'ın performansı Jason'ın daha hızlı ve acımasız bir katil olarak tasvir edilmesine yardımcı olmuştu. Şöyle tuhaf bir bilgi de aynen şudur. Filmde Jason'ı oynayan Steve Dash çekimler sırasında elinden ciddi şekilde yaralanmıştı. Maçete sahnelerinden birinde yanlış zamanlama yüzünden elinden yaralandı ve dikiş atılması gerekiyordu. Ama oyuncu işine olan saygısından dolayı sahneyi tamamlamadan hastaneye gitmemişti. Filmin sonunda Paul karakterinin başına ne geldiği net bir şekilde gösterilmemektedir. Aslında farklı bir son daha planlanmıştı. Ancak bu sahne filme dahil edilmedi. Paul'un öldüğüne inanılıyordu. Ama kesin bir kanıt verilmemesi yıllarca teorilere yol açmıştı. Filmin final sahnesinde Jason'ın yüzü kısa bir süre açıkça görünmektedir. Bu karakterin gerçek yüzünü detaylı olarak gördüğümüz ilk sahneydi ve birçok hayranın fark etmediği bir detay olarak yıllarca anılarda kaldı. Jason Voorhees konuşan bir karakter olarak bilinmez ama bu filmde bir sahnede gerçekten ses çıkardığı iddia edilmektedir. Ginny, Jason'ın kulübesinde annesinin süveterini giyip onu kandırmaya çalışırken Jason'ın anne diye fısıldadığına dair bir teori vardır. Eğer dikkatli dinlersen bu kısa ve anlaşılmaz sesin Jason'a ait olduğu düşünülebilir.
İlk bölümde annesi Pamela Voorhees katliamı gerçekleştirirken bu film Jason'ın ilk kez kendi başına bir katil olduğu yapım olmuştur. Ancak şöyle bir şey var dostlarım. Jason'ın gerçekten hayatta olup olmadığı konusunda teoriler hala devam etmektedir. Şuraya çok dikkat dostlarım. Özellikle ilk filmde boğulduğu söylenen bir çocuğun 5 yıl sonra dev bir adam olarak ortaya çıkması hala tartışma konusu olarak konuşulmaktadır. Filmdeki kamp sahneleri Connecticut'daki bir özel araziye kurulan setlerde çekilmişti. Orijinal kamp Crystal Lake yani New Jersey'deki gerçek kamp alanı ilk filmden sonra kullanılmadı. Çünkü artık orası bir doğa kampı olarak işletiliyordu. Bu yüzden devam filmi için yeni bir kamp yeri inşa edildi. Filmin sonunda Ginny, Jason'ın kulübesinde annesinin kesik kafasını buluyordu. Ancak çekim sırasında kullanılan kafanın oyuncular için gerçekten rahatsız edici olduğu söyleniyordu. Hatta bazı sahnelerde kafanın kokusunun çok kötü olduğu bile anlatılıyordu. Çünkü filmde kullanılan makyaj malzemeleri uzun süre sette bekletiliyordu. Bu sebepten dolayı yaz günlerinin verdiği yüksek nem sebebiyle malzemelerin bazıları eriyip bozuluyordu. Bu da sette kötü kokuya sebep oluyordu. Orijinal senaryoda film çok daha ürkütücü bir sonla bitecekti. Başlangıçta planlanan finalde Jason'ın annesinin kopmuş kafasının gözlerini açtığı korkutucu bir sahne vardı. Ancak bu sahne çok aşırı abartılı bulunduğu için filmden çıkarıldı. İlk bölümde de bazı sahnelerde geçen ünlü ki ma sesi Jason'ın annesinin fısıltılarından esinlenerek yaratılmıştı ve bu filmde de geri döndü. Fakat daha farklı bir şekilde sesin tam olarak kill mam şeklinde olduğu geçmektedir. Yani Türkçe telaffuzu öldür anne demektir. Evet dostlarım, bu bölüm hakkında anlatacaklarım bu kadardır. Eğer videoyu beğendiysen kanala abone olmayı sakın unutma. Eğer bu video harika olmuş ve verilen emeğe saygı karşılığında bu kanalın gelişmesi gerekli diye düşünüyorsan video altındaki süper teşekkür butonuyla desteklerinizi bana gösterebilirsiniz. Daha araştırılmayı bekleyen çok film var ve bunları sunacak tek kişiye ihtiyaç var. Ben Kapital Burak.